Merhaba, ben Onur Değerli. Arjantin'in sesinde bu hafta Arjantin'de öne çıkan 7 doğrulanmış haberi anlatıyorum. Bu bölümde sadece başlıklara değil, bu gelişmelerin Arjantin'de yaşayanları, buraya gelmeyi düşünenleri, şirketleri, göçmenleri ve ülkeyi merak eden Türk izleyicileri de nasıl etkileyebileceğini ele alacağız. Bu haftanın ana başlığı ekonomi, Temmuz enflasyonu yeniden aylık %2'nin üzerine çıktı. Ama bunun yanında göçmenleri ilgilendiren önemli bir sağlık kararı, şirketlere döviz kredisi düzenlemesi, sanayi ve inşaat verileri, Vaca Muerta'ya gelen yeni yabancı yatırım, ABD-Çin Huawei geriliminin Arjantin'e yansıması, Papa 14. Leo'nun Kasım ayındaki Arjantin ziyareti de var. Bilgiler güncel olup kaynaklar açıklama bölümünde yer alacak. Birinci haberimiz Temmuz enflasyonu yeniden %2'nin üzerinde. Haftanın ana verisi enflasyon. Arjantin Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü İNDEC'in açıkladığı Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi aylık %2.1 arttı. Yıllık enflasyon ise %33.8 olarak ölçüldü. Haziran ayında aylık oran %1.9'du. Bu nedenle Temmuz sonucu fiyat artış hızının yeniden %2 eşiğinin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu veriyi doğru okumak önemli. %2.1 fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar bir ayda ortalama %2.1 daha arttı demek. Yıllık oranın geçmiş yıllara göre çok daha düşük olması Arjantin'de enflasyon sorununun bittiği anlamına gelmiyor. Sadece artış hızının önceki kriz seviyelerine göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu haber en çok kimleri etkiliyor? Sabit gelirle yaşayanları, kira ödeyenleri, market alışverişi yapanları, Arjantin'e gelmeyi planlayıp bütçesini peso üzerinden hesaplayanları direkt olarak etkiliyor. Türkiye'den bakan birisi için Arjantin bazen ucuz ya da pahalı demek tek bir kelimeyle anlatılıyor. Oysa gerçek çok daha karışık. Konaklama, yeme içme, ulaşım, sağlık, eğitim ve döviz kuru birlikte düşünülmeden Arjantin'deki yaşam maliyeti anlaşılamaz. Bundan sonra neye bakacağız? Ağustos verisi Temmuz'daki artışın kalıcı bir taban mı yoksa geçici bir dalgalanma mı olduğunu gösterecek. Ayrıca hizmet fiyatları, kira, ulaşım ve kur hareketleri yakından izlenecek. İkinci haberimiz yabancılar için ulusal hastanelerdeki yeni sağlık usulü. İkinci haber bu kanalın hedef kitlesi için çok önemli. Arjantin'de ulusal devletin yönettiği hastanelerde yabancılar için yeni bir sağlık usulü yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'nın 1066 Taksim 2026 sayılı kararıyla kalıcı ikametini belgeleyemeyen yabancılar ulusal hastanelerdeki rutin veya programlı yani acil olmayan hizmetlerde sağlık sigortası göstermesi veya hizmetin bedelini önceden ödemesi gerekecek. Burada yanlış anlaşılmaması gereken 3 nokta var. Birincisi, bu karar Arjantin'deki bütün kamu hastanelerini otomatik olarak aynı şekilde kapsamıyor. Doğrudan kapsamı ulusal devletin yönettiği hastaneler, eyaletler ve Buenos Aires özerk şehri kendi sağlık sistemleri için ayrı düzenlemeler yapabilirler. İkinci mesele ise kişinin milliyeti değil, ikamet statüsü ve alınacak hizmet türü. Kalıcı ikameti olan yabancılar ulusal sistemde Arjantin vatandaşlarıyla aynı sağlık hizmetlerini aynı koşullarda almaya devam ediyorlar. Üçüncüsü, acil bakım korunuyor. Hayati risk taşıyan veya acil müdahale gerektiren bir durumda bakım, belge veya ödeme nedeniyle reddedilemez veya geciktirilemez diye belirtiliyor. Bu haber Arjantin'e okumak, yaşamak, doğum yapmak, tedavi olmak veya uzun süre kalmak için gelmeyi düşünen Türk izleyiciler için doğrudan önemli. Gelmeden önce Arjantin'de sağlık bedava gibi genel cümlelerle hareket etmek artık daha riskli. Sigorta kapsamı, ikamet türü, hastanenin hangi idareye bağlı olduğu ve hizmetin acil mi, programlı mı olduğu ayrıca kontrol edilmeli. Bu bölüm genel bilgilendirmedir. Kişisel sağlık, sigorta veya göçmenlik danışmanlığı değildir. Kendi durumunuz için hastane, sigorta şirketi ve ilgili kurumdan yazılı teyit almanız gerekebilir. Üçüncü haber şirketlere döviz kredisi düzenlemesi. Üçüncü haber ekonominin finansman tarafından geliyor. Arjantin Merkez Bankası bankaların şirketlere kredi kullandırmasına ilişkin alanı genişleten yeni bir çerçeve açıkladı. Ardından 736 Taksim 2026 sayılı zorunluluk ve aciliyet kararnamesi ile bu düzenleme hukuki bir zemine oturtuldu. Yeni çerçevede bankalar yabancı para mevduatlarının belirli bir bölümünü şirket kredisi olarak kullandırabilecekler.
Reuters ve resmi kaynaklara göre bu yeni kapsam için üst sınır bankaların döviz mevduatlarının %15'i. Bu ne anlama geliyor? Arjantin'de peso faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda bazı şirketler için dolar kredisi daha cazip hale gelebilir. Otomotiv, inşaat ve yatırım ihtiyacı olan sektörler için bu önemli olabilir. Ama burada büyük bir risk de var. Geliri peso, borcu dolar olan bir şirket kur hareketi sertleşirse daha ağır bir ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bu haberi parabollaştı diye okumamak gerekir. Asıl soru şu: bankalar bu kredileri hangi şirketlere, hangi faizle, hangi teminatla, hangi kur riski hesaplamasıyla verecekler? Eğer iyi yönetilirse yatırımı canlandırabilir, kötü yönetilirse şirket bilançolarında yeni bir kur riski yaratabilir. Arjantin'i merak eden Türk izleyici için bu haber ülkenin sadece enflasyonu düşürmeye değil, aynı zamanda kredi ve yatırım kanallarını yeniden açmaya çalıştığını gösteriyor. Dördüncü haberimiz sanayi ve inşaat farklı sinyaller veriyor. Dördüncü haber reel ekonomi verileri. İNDEC'in Haziran verilerine göre imalat sanayisi yıllık bazda %2 arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış aylık seri de Mayıs'a göre %0.9 yukarı geldi. İnşaatta ise tablo daha karışık. Yıllık bazda %4 artış var ama aylık mevsim etkisinden arındırılmış seri Mayıs'a göre %4.1 geriledi. Bu neden önemli? Çünkü Arjantin ekonomisini yalnızca tek bir enflasyon rakamıyla anlamak mümkün değil. Sanayi ve inşaat verileri şirketlerin sahada nasıl hareket ettiğini gösterir. Sanayi tarafında sınırlı bir iyileşme var. İnşaatta ise yıllık toparlanmaya rağmen aylık zayıflama dikkat çekiyor. İnşaat Arjantin'de yalnızca bina yapmak değil, çimento, demir, nakliye, mobilya, işçilik ve küçük hizmet sektörlerini de etkiler. Dolayısıyla inşaat verisindeki aylık düşüş ekonomide talebin hala kırılgan olduğunu gösterir. Bu haber az önce anlattığımız döviz kredisi kararı ile birlikte düşünülmeli. Şirketlere finansman açılması bir taraf, sahada talep, sipariş ve yatırım isteği olup olmadığı başka bir taraf. Arjantin ekonomisinin asıl testi bu ikisini aynı anda toparlayabilmek olacak. Beşinci haberimiz Peter Thiel'in Vaca Muerta yatırımı. Beşinci haber enerji ve yabancı yatırım tarafından Reuters'ın 16 Ağustos tarihli haberine göre Palantir'in kurucularından ve teknoloji yatırımcısı Peter Thiel, Arjantin'in Vaca Muerta bölgesinde faaliyet gösteren Vista şirketinden %1 pay aldı. Bu alımın yaklaşık 76 milyon dolar değerinde olduğu ve ABD'deki SEC dosyasına dayandığı aktarılıyor. Vaca Muerta, Arjantin'in en stratejik enerji alanlarından biri. Kaya petrolü ve gaz rezervi ile sadece Arjantin için değil, bölgesel enerji dengesi için de önemli. Ülkenin döviz kazanma, enerji ihracatı ve yatırım çekme hedeflerinde Vaca Muerta merkezi bir rol oynuyor. Bu haber neden önemli? Birincisi, yabancı sermayenin Arjantin enerji sektörüne ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. İkincisi, yatırımın yalnızca klasik petrol şirketlerinden değil, teknoloji ve finansman dünyasından gelen aktörler tarafından da izlendiğini gösteriyor. Üçüncüsü, Milei yönetiminin serbest piyasa ve yatırım anlatımı açısından sembolik bir destek etkisi yaratabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. %1 pay alımı tek başına Arjantin ekonomisinin yönünü değiştirecek büyüklükte değil. Bu haberi abartmadan okumak gerekir. Asıl önem Vaca Muerta'nın uluslararası yatırım radarında kalmaya devam etmesi ve Arjantin'in enerji hikayesinin ekonomi gündemindeki yerini güçlendirmesi. Türk izleyici için bu başlık Arjantin sadece kriz ülkesi mi sorusuna daha dengeli bir cevap verir. Evet, enflasyon ve göçmenlik gibi sorunlar var ama aynı zamanda enerji, maden, tarım ve teknoloji altyapısı üzerinden ciddi yatırım potansiyeli de var. Altıncı haberimiz Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Huawei ve Arjantin gerilimi. Altıncı haber dış politika ve teknoloji kesişiminden. Associated Press ve Reuters'ın aktardığına göre Çin'in Buenos Aires Büyükelçiliği ABD'yi Arjantinli bir şirketin Huawei ile işbirliğini engellemeye çalışmakla suçladı. Tartışmanın merkezinde Neuquén eyaletindeki Calf adlı elektrik dağıtım kooperatifi var. Haberlere göre Calf, Huawei ile bir teknoloji altyapısı işbirliği üzerinden ABD kaynaklı vize baskısı iddialarını
gündeme getirdi. Çin Büyükelçiliği bunu Arjantin'in egemenliğine ve serbest piyasa ilkelerine müdahale olarak yorumladı. ABD tarafının genel pozisyonu ise Çin teknolojisinin stratejik altyapılarda güvenlik riski yaratabileceği yönde. Bu haber Arjantin için neden önemli? Çünkü Arjantin bugün iki büyük güç arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Milei yönetimi siyasi olarak ABD'ye çok yakın bir çizgide duruyor. Ama Arjantin'in Çin ile ticaret, finansman, teknoloji, enerji ve altyapı alanlarında ciddi bağları var. Burada Neuquén ayrıntısı da önemli. Bu eyalet Vaca Muerta nedeniyle enerji stratejisinin merkezlerinden biri. Teknoloji altyapısı, enerji sahaları ve telekomünikasyon aynı anda düşünüldüğünde bu haber sadece Huawei başlığı değil, Arjantin'in gelecekte hangi teknoloji ve finans bloklarıyla çalışacağı sorusu. Bu haberde kesin olan şey Çin Büyükelçiliği ABD'yi açıkça eleştirdi. Associated Press ve Reuters bu gerilimi haberleştirdi. Kalf iddiaları tartışmanın merkezinde. Henüz bilinmeyen kısım ise Arjantin hükümetinin bu gerilimi uzun vadede nasıl yöneteceği ve bunun yatırımlara, teknoloji anlaşmalarına ya da ABD-Çin ilişkilerine nasıl yansıyacağı. Bu başlığı manşet yapmıyoruz çünkü sonucu devam eden bir diplomatik teknolojik gerilim. Ama Arjantin'i anlamak isteyen izleyici için kesinlikle izlenmesi gereken bir konu. 7. haberimiz Papa 14. Leo'nun Arjantin ziyareti. 7. haber toplum ve din gündeminden. Vatikan'ın açıkladığı programa göre Papa 14. Leon Kasım ayında Latin Amerika turuna çıkacak ve Arjantin'i de ziyaret edecek. Bu ziyaretin Arjantin ayağı 8-11 Kasım tarihleri arasında planlanıyor. Açıklanan duraklar ise Buenos Aires, Cordoba ve Luján. Bu ziyaret neden önemli? Arjantin Katolik kimliği güçlü bir ülke. Ayrıca Papa Franciscus'un doğduğu ülke olmasına rağmen onun papalığı döneminde Arjantin ziyareti gerçekleşmemişti. Bu nedenle bu ziyaret hem sembolik hem de toplumsal açıdan büyük bir anlam taşıyor. Luján özellikle önemli. Burası Arjantin'de dini ziyaretlerin ve hac kültürünün merkezlerinden biri. Buenos Aires ve Cordoba ise hem nüfus hem de tarihsel, kültürel ağırlık açısından turun ana durakları. Bu haber turizm ve günlük yaşam açısından önemli olabilir. Ziyaret tarihleri yaklaştıkça konaklama, ulaşım, güvenlik alanları ve halka açık etkinlik programları gündeme gelecek. Ancak şu anda detaylı saatler, güzergahlar ve katılım kuralları henüz tam olarak açıklanmış değil. Bu nedenle şimdiden kesin meydan, saat veya rota söylemek doğru olmaz. Bu haftanın 7 haberlik özeti böyle. Arjantin'de Temmuz enflasyonu yeniden %2'nin üzerine çıktı. Yabancıların ulusal hastanelerde alacağı acil olmayan hizmetler için yeni usul yürürlüğe girdi. Şirketlere döviz kredisi düzenlemesi hukuki zemin kazandı. Sanayi ve inşaat verileri ekonomide karışık sinyaller verdi. Vaca Muerta, Peter Thiel yatırımıyla yeniden yabancı sermaye gündemine girdi. ABD-Çin Huawei gerilimi Arjantin'in teknolojik ve dış politika dengesini gösterdi. Papa 14. Leo'nun Kasım ziyareti de toplumsal gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Ben Onur Değerli, Arjantin'in sesinde Arjantin'i merak eden Türk izleyiciler için doğrulanmış haberleri abartmadan ve bağlamlarıyla anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.